Merhabalar, Eser'in tatlı dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosunu sünger gibi içerisine çeken harika bir ıslak kek tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli ve şimdiye kadar yediğiniz kekleri unutturacak bir tarif. Buyurun hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Tarifime başlamadan önce kek kalıbımı yağlamakla başlıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağını koyduktan sonra fırçayla her tarafına sürüyorum. Ve son olarak bir yemek kaşığı kadar unu serpiştirip her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman kekinizde herhangi bir yapışma olmaz. Kek kalıbımı hazırladıktan sonra dolaba alıyorum. Kekim için kabımın içerisine 1,5 su bardağı şeker, 4 adet yumurtayı ekliyorum ve mikser yardımıyla köpürünceye kadar çırpıyorum. Bu aşamamız çok önemli. Kekimizin sünger gibi kabarması için güzelce köpürmesi gerekiyor. Tamamen beyazlaşana kadar gördüğünüz gibi şekeri ve yumurtayı çırptım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Ve unumu eklemeye başlıyorum. Unumu eleğin içerisine ekledikten sonra üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyip unumu eliyorum. Unu mutlaka eleyerek kullanalım. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı dolu olacak şekilde kakao ekliyorum. Ve tüm malzemelerimi mikserin en düşük devriyle karıştırıyorum. Bu aşamadan sonrasını el çırpıcısı yardımıyla da yapabilirsiniz. Kek harcımı güzelce karıştırdıktan sonra şöyle kenarını köşesini topluyorum. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı gayet güzel oldu. Kek harcımı dolaptan almış olduğum kek kalıbımın içerisine döküyorum. Ve kekim artık fırına girmeye hazır. 175 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişiriyorum. Islak kekimin sosu için tencerenin içerisine yarım çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve kuru malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra ocakta sadece şekerin erimesi için ısıtıyorum. Sosumu hazır hale getirdikten sonra ocaktan aldım. Üzerine 40 gram bitter çikolatası, 40 gram da sütlü çikolata ekliyorum. Ve çikolata eriyinceye kadar karıştırıyorum. Sosumu tamamen hazırladım. Artık kenara alıyorum. Bu arada kekim de fırından çıktı. İçerisinin pişip pişmediğini kürdan testiyle anlayabilirsiniz. Kekimizin sosunu güzelce çekmesi için kürdanla her tarafına delikler açıyorum. Ve sıcak kekimin üzerine ılık olan sosun tamamını gezdiriyorum. Kekim artık hazır. Kalıbından çıkarmadan kenarda yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saat dinlenmiş olan kekimi hemen sunum tabağıma ters çeviriyorum. Ve üzerini süslemek için kalan çikolatamdan üzerine süsleme amaçlı gezdiriyorum. Süsleme aşaması tamamen sizin zevkinize bağlı. Islak kekimiz hazır. Hemen şöyle bir dilim alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi keserken bile kıvamının güzelliği belli oluyor. Islak kekimiz harika oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve sayfamıza destek olmak için takip etmeyi unutmayın lütfen. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.